Bugün Woody Allen'ın deneme ve kısa oyunlarından oluşan Tüysüz derlemesine biraz daha yakından bakacağız. Evet. Elimdeki kaynakları okurken aklımda hep şu soru vardı. Bir insan ölüm korkusu, Tanrı'nın varlığı, yani bu devasa konuları alıp nasıl bu kadar komik, bu kadar absürt bir şeye dönüştürebilir? Evet, asıl sihir orada zaten. Bugünkü amacımız da aslında Alan'ın bu sihrinin arkasındaki o mekanizmayı biraz çözmek. Harika. Daha en baştan kitabın ismi bile bir alaycılık içeriyor değil mi? Hani Emily Dickinson'ın meşhur bir dizesi vardır ya. Umut tüyleri olan şeydir. Aynen öyle. Alan ise kitabına Tüysüz adını veriyor. Yani evet bir umut var ama sanki biraz yolunmuş, pek uçacak hali kalmamış gibi. Durumu epey komik görünüyor, evet. Ve bu derlemeyi sadece bir dizi şaka olarak görürseniz Alan'ın asıl niyetini tamamen kaçırmış olursunuz. Kesinlikle. Bu metinler aslında modern insanın zihinsel bir portresi. Entelektüel görünme çabasıyla, varoluşsal korkularıyla, Tanrı ile olan o tuhaf pazarlıklarıyla. Kesinlikle. O yüzden gelin bu portreyi katman katman inceleyelim. Önce Alan'ın zihninin en ham, en filtresiz haline, yani felsefi kaygılarına bakalım. Tamamdır. Sonra bu kaygıların entelektüel dünyada nasıl bir sahtekarlığa dönüştüğünü görelim ve en sonunda da tüm bunları sahnede nasıl bir varoluş komedisine çevirdiğini keşfedelim. Harika bir yol haritası. O zaman doğrudan Alan'ın zihninin röntgenine inelim. Alan'ın not defterinden seçmeler bölümüne. Evet, Bu bölümü okumak sanki bir stand-up komedyeninin sahne arkası notlarını okumak gibi ama notları bir filozof tutmuş. Mesela Tanrı'nın varlığına dair o endişesi. Çözümü ise son derece pragmatik. nasıl? Tanrım, bana var olduğuna dair net bir işaret ver. Mesela adıma bir İsviçre bankasına yüklü bir miktar para yatırması gibi. Bu cümle komik, evet, ama altında çok daha derin bir şey var. Ne var mesela? Aslında şu soruyu soruyor. Felsefenin ve teolojinin o devasa soyut sorularının benim gündelik somut dertlerim karşısında ne anlamı var? Doğru. Alan burada felsefeyi ya da inancı tiye almıyor aslında. O soruları soran insanın kendini fazla ciddiye alan o tumturaklı halini tiye alıyor. Tanrı'nın varlığı benim kira borcumu çözer mi noktasına getiriyor konuyu. Yani felsefeyi sokağa, hatta psikanalistin divanına indiriyor. Aynı şeyi intihar gibi son derece karanlık bir konuda da yapıyor. Evet, o örnek inanılmaz. Bir intihar girişimini anlatıyor ve bunu bir slapstick komedi sahnesine çeviriyor. Burnumu ıslatıp prize sokarak intihar etmeyi denedim. Ne yazık ki kablolarda bir kısa devre vardı ve sadece buzdolabından sekti. Korkunç bir görüntü aslında ama anlatış biçimi onu absürt kılıyor. Aynen. Ve bu Alan'ın en temel savunma mekanizması olabilir mi diye düşünüyorum. Yani ölüm gibi kontrolümüz dışındaki mutlak bir gerçekle yüzleşmek yerine onu kontrol edebileceği bir şakaya, yönetilebilir bir aksiliğe dönüştürüyor. İlginç bir bakış açısı. Yani espri korkuyu hem görünür kılıyor hem de ondan korunmak için bir kalkan görevi mi görüyor? Bence öyle, evet. Sanırım ölümle ilgili şu aforizması da bunu destekliyor. Öbür dünya var mı diye merak edip duruyorum. Varsa da 20'liği bozabilecekler mi? İşte bu en büyük metafiziksel soru en sıradan, en dünyavi probleme dönüşüyor. Ölümsüzlük değil, bozuk para derdi. İşte Alan'ın dehası tam olarak bu noktada. En derin varoluşsal sancıyı babasının cüzdanından çıkan bir Dana Parmigiana dilimiyle ya da bir cenazede kardeşinin bir domuz mesanesiyle kafasına vurması gibi akıl almaz detaylarla yan yana getiriyor. Bu sayede felsefeyi o ulaşılmaz akademik fil dişi kulesinden alıp Hı hı. hepimizin yaşadığı nevrotik, karmaşık ve çoğu zaman absürt gündelik hayatın tam merkezine yerleştiriyor. Felsefe artık sadece profesörlerin değil, hepimizin meselesi haline geliyor. Ve bu gündelik kaygılar sadece varoluşla ilgili değil, bir de akıllı görünme kaygısı var, değil mi? Yani sadece var olmak değil, entelektüel var olmak derdi. Kesinlikle. İşte bu noktada derlemedeki favori öykülerimden biri olan Mensa Fahişesi aklıma geliyor. Tam bir kara film parodisi. Evet, müthiş bir öykü. Özel dedektifimiz Kaiser Lupowitz'in aldığı dava inanılmaz. Bir adam entelektüel sohbet etmesi için para karşılığı kadınlar tutuyor ve bu yüzden de şantaja uğruyor. Müşterinin, Word Babcock'un derdini anlatma şekli aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, mesele şu ki ben temelde bir entelektüelim. Gerçekten zeki kadınları kısa sürede bulmak o kadar kolay değil.
Burada zeka ve entelektüel sohbet satın alınabilir, tüketilebilir bir hizmete dönüşmüş. Bir fanteziye dönüşmüş. Ve şantaj malzemesi de bir o kadar absürt. Adamın cinsel bir kaseti değil, bir Vassar öğrencisiyle T.S. Eliot'ın Çorak Ülkesi ve Susan Sontag'ın Radikal İradenin Üslupları gibi eserleri tartıştığı ses kayıtları var elinde. Yani fikirlerin kendisi bir suç aletine dönüşmüş durumda. Bu öyküyü okurken fark ediyorsunuz ki alanın asıl hedefi sadece bu tuhaf durum değil. Asıl hedef ne peki? İntelektüel çevrelerdeki sahtekarlık ve bilgiyle kurulan o gösterişçi, içi boş ilişki. Dedektifin tutulan genç kızın bilgi birikimini analiz ederken kullandığı bir ifade var. Bence çok kilit bir ifade. Neydi o? Onu sertleşmiş bir sözde entelektüel kolaycılığı olarak tanımlıyor. Yani fikirler özümsenmiş değil, ezberlenmiş. Mekanik bir şekilde doğru anlarda söylenmek üzere hazırda bekletilen replikler gibiler. Derinlik yok, sadece performans var. Aynen öyle. Sizin için de tanıdık bir durum olabilir bu. Bir sohbette doğru kitabı, doğru yönetmeni anarak daha zeki görünmeye çalıştığınız oldu mu hiç? Alın tam olarak bu anın üzerine gidiyor. Evet ama hikayedeki kötü karakterin motivasyonu bu eleştiriyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. O gerçekten trajikomik bir zirve. Öykünün kötü adamı, ünlü eleştirmen Lionel Trilling gibi görünmek için Meksika'da estetik ameliyat oluyor. Ama ameliyat ters gidiyor ve ortaya şair W.H. Auden'a benzeyen, eleştirmen Mary McCarthy'nin sesiyle konuşan bir ucube çıkıyor. İnanılmaz. Bu, entelektüel kimliğin ne kadar yapay olabileceğinin, başkalarına öykünmenin ne kadar zavallı bir hale gelebileceğinin en absürt tasviri. Mesele entelektüel olmak değil, entelektüel görünmek. Ve bu görünme çabası sonunda sizi kendinizden tamamen uzaklaştıran bir canalara dönüştürebilir. Bu görünme ve olma arasındaki gerilim sahnede bambaşka bir boyut kazanıyor. Alan bu felsefi komediyi oyunlarına da taşıyor. Özellikle karakterlerin kurgusal olduklarını fark ettikleri oyunları var. Evet ve yazarla tartıştıkları. Aynen, doğrudan yaratıcılarıyla tartışıyorlar. Mesela bir oyundaki karakter şöyle yakınıyor. Kurgusal olmak berbat bir şey. Hepimiz çok sınırlıyız. Cevap da bir o kadar acı. Evet, diğeri diyor ki, sadece oyun yazarının sınırları kadar. Maalesef sen Woody Allen tarafından yazıldın. Düşünsene, Shakespeare tarafından yazılsaydın. Gülüyor. Bu diyaloğu okuduğunuzda bu sizi hikayeden koparıyor mu, yoksa sizi kader ve özgür irade üzerine daha derin bir düşünceye mi itiyor? Bence ikincisi. Yani bu tiyatroda dördüncü duvarı yıkmak denilen tekniğin çok ötesinde bir hamle mi diyorsun? Kesinlikle. Bu aslında doğrudan varoluşun doğası üzerine bir sorgulama. Nasıl yani? Şöyle ki, karakterler kendi yaratıcılarına, ki bu hem yazarı hem de metaforik olarak Tanrı'yı temsil eder, isyan ediyorlar. Kendi kaderlerini çizmeye, metnin onlara dayattığı sınırların dışına çıkmaya çalışıyorlar. Ben sadece senin yazdığın bir karakter miyim, yoksa kendi kararlarımı verebilir miyim sorusunu soruyorlar yani. Aynen öyle. Bu sınırlı bir evrende sıkışıp kalmışken bile özgür iradenin mümkün olup olmadığını sorgulayan son derece varoluşçu bir tavır. Bu varoluşsal temalar ilk denemeler bölümünde daha aforistik bir dille devam ediyor. Burada ölüm ve yaşlılık üzerine inanılmaz komik ama bir o kadar da düşündürücü tespitler var. Evet, o bölümde çok iyi. Ölümle ilgili şu tespiti favorilerimden. Ölümle ilgili temel sorun bir öbür hayatın olmama ihtimali korkusudur. Özellikle de her gün tıraş olma zahmetine girenler için iç karartıcı bir düşünce. Gündelik bir eylemin anlamsızlaşması korkusu. Evet ve hemen ardından pratik bir ekleme yapıyor. Artı olarak ölüm uzanarak da kolayca yapılabilecek birkaç şeyden biridir. Yine aynı taktik. En büyük korkuyu en absürt pratikliğe indirgeyerek etkisiz hale getirme çabası. Yaşlılık üzerine söylediği de benzer bir mantıkta işliyor. Neydi o? Eğer 80'in üzerindeyseniz diyor, elinizde kahverengi bir kese kağıdıyla Kaiser iplerimi çalacak diye mırıldanarak caddede paytak paytak yürümek son derece iyi bir davranıştır. Toplumun yaşlılık klişelerini alıp onlarla dalga geçiyor ve o beklentilerin gücünü kırıyor. Kesinlikle. Ve sanırım tüm bu ölüm, varoluş ve anlamsızlık kaygısını özetleyen o meşhur cümle yine oyunlarından birindeki Klayman karakterinden geliyor. Ölmekten korkmuyorum, sadece o olduğunda orada olmak istemiyorum. İşte bu cümle aslında Alan'ın felsefesinin bir özeti.
En büyük, en kaçınılmaz korkuyla bile zekice bir kelime oyunuyla yüzleşiyor. Korkunun kendisini değil, o korkunun yaşanacağı deneyimin kendisini reddediyor. Aynen, kaçınılmaz olanı kabul ediyor ama onunla kişisel bir angajmana girmeyerek pasif bir şekilde kontrolü ele alıyor. Bu, kelimelerle kurulmuş en zekice kalkanlardan biri belki de. Öyleyse bu incelemenin sonuna gelirken şunu görüyoruz. Woody Allen'ın Tüysüzü, komedinin sadece güldürmek için değil, aynı zamanda en derin varoluşsal sancıları deşifre etmek, onlarla yüzleşmek için ne kadar güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor. Hatta onlarla dalga geçmek için. Senin en ağır soruları ölüm, anlamsızlık, Tanrı'nın sessizliği, bütün bunlar onun elinde absürt, nevrotik ve bizi kahkahalara boğan bir sanat eserine dönüşüyor. Ve şunu unutmayın, Alın sadece güldürmüyor. Aslında sizi, yani okuyucuyu, kendi entelektüel duruşunuzla, kendi küçük sahtekarlıklarınızla ve en derin korkularınızla yüzleşmeye davet ediyor. Doğru. Mizahın en karanlık ve en acı gerçeklerle başa çıkmanın belki de en sofistike, en insani yolu olabileceğini fısıldıyor. Çünkü korkularımızı isimlendirip onlara gülebildiğimizde onların üzerimizdeki o ezici gücünü bir nebze de olsa kırmış oluruz. Bu incelemeden sonra düşünmeniz için bir soru bırakalım o zaman. Eğer en derin felsefi korkularımızı ve en büyük entelektüel iddialarımızı bir şakaya dönüştürebilirsek, bu onları daha az mı önemli kılar, yoksa sadece onlarla yaşamanın, onları evcilleştirmenin bir yolunu mu bulmuş oluruz? Sizin hayatınızda ciddiyetle komedi arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede başlar ve nerede biter?